Şimdi şu arkamda 50 kiloluk kasa olsa. Neydi yasamız? Dayandığın yer ne kadar kuvvetliyse sen de o kadar kuvvetlisin. Şimdi arkamda 50 kilo kasa var. Sırtımı dayadım. Ayağımla bir şey iteceğim. Kaç kiloya kadar itebilirim? 50. 55 kilo itersem ne olur? Ben geri giderim. Neden? Çünkü dayandığın yer kadar kuvvetlisin. Yasa bu muydu? Buydu. Arkamda duvar var. Ne kadar itebilirim önümdekine? Duvar ne kadar sağlamsa o kadar itebilirsin. Arkanda Allah var. Ne kadar? Sonsuz. Bak şimdi. Dayandığın yer ne kadar kuvvetliyse sen de o kadar kuvvetlisin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o acizlik içinde kainatın işleyişini ve rengini değiştirmesinin mesajını anladınız mı? Dayandığım yer Allah demiş. Bak. Doğru mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kişiyken tarihin rengini değiştirecek bu kudret nereden ortaya çıktı? Mesaj okunur mu? Dayandığım yer Allah. Çünkü insan dayandığı yer kadar kuvvetli. Bak şimdi. Said Nursi Rahimullah. Tek başına çıkıyor mu? Çıkıyor. Mal? Yok. Servet? Yok. Güç? Yok. Herkese meydan okumuş. Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu her yerde ispat edeceğim. Bir yerde de başına 2 kişi dikiyorlar. Ben gibi birisine 2 kişi fazla, 1 kişi içeriden kapıyı kilitlese yeterdi. Ama sizin mücadeleniz davamsa 50 milyon olsanız havanızı alırsınız diyor. Ya nasıl diyorsun ya? Nasıl racon bu ya? Daha gençlik yaşında bir aşiret reisi Mustafa Paşa'ya gidiyor, namaza davet ediyor. Kılıcını da şöyle asmış. Davetine gelmezsem ne yapacaksın? Keserim seni diyor. Bu pis kılıçla mı? Kılıç kesmez, bilek keser diyor. Servetin yok üstadım. Güç, bir insanın bedeni ne kadar güçlü olabilir? Nereden geldi bu güç? Neticesi belli mi? Belli. Dünyanın her yerinde Risale-i Nur okunuyor mu? Okunuyor işte. Neticesine bak. Söyledikleri olmuş mu bu cihette? Nereden geldi üstadım bu güç? Demek dayandığı yerin mesajını veriyor. Said-i Nehliyedi yoktur. Konuşan yalnız hakikattir. Dayandığı yerin gücüne bak, gücüne. Bir insan ne kadar güçlüdür? Dayandığı yer ne kadar güçlüyse o kadar güçlüdür. İman zayıfladıkça, yani dayandığın yerlerin ismi değiştikçe çok kuvvetsiz, güçsüz kalırsın. Hastalığa bile dayanamazsın. Çünkü hastalığın 9'u korku. İman azalınca korku başlıyor mu? Başlıyor. Dışarıdan duyuyorsunuzdur değil mi? Basit bir hastalık. Ama ne diyor? Ya ikna edemiyoruz ki hastaneye götürelim. Niye ki ikna edemiyorsunuz? Çok korkuyor hastalıktan, hastalığı duymaktan. Çünkü bunun 9'u korku. Saf korku. Allah Allah. Üstad Hazretleri diyor ki evet, hakiki bir hasenat gibi cesaretin dahi kaynağı imandır. Neden korkuyorsun? İman yeterli ölçüde değil, o yüzden korkuyorsun. En fazla zaten yaşayacağın ölüm denk gelecek. Daha ötesi var mı? Zaten denk gelecek. Allah Allah. Başka bir yerde diyor ki Üstad Rahimullah. Evet, tam münevverül kalp bir abidi. Kalbi imanla nurlanmış bir kulu. Küre-i arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudret-i semadaniyeyi lezzetli bir hayretle seyredecek. Anladın mı? Küre-i arz patlarken diyecek ki şu Rabbimin esmalarının tecellisine bak. Bunu dedirten iman. Üstad Hazretleri Zübeyir abiye diyor ki, o yanındaki en ciddi talebelerinden bir tanesi Zübeyir Gündüzalp diyor ki Zübeyir, şimdi kıyamet kopsa, dağlar uçsa, denizler yansa, yap bir parça çay deyip Rabbimin azametle icraatını lezzetli bir hayretle seyredeceğim Zübeyir diyor. Ben depremde bu haleti yaşayan arkadaşları gördüm, biliyor musunuz? Ve onların o imanlarına imrendim. Elhamdülillah dedim. Demek buymuş. Hal meselesiymiş. Allah Allah. Demek ki insan dayandığı yer kadar kuvvetli olur. Yasayı anladık mı? Anladık. Yeni soru geliyor. Bir insanın neye dayandığı nasıl belli olur? Şimdi şurada 10 tane çubuk var, birbirine dayalı. Bu onunun esas hangisine dayandığı nasıl belli olur? Çekerek. Çubuğun birini çektim, hiçbirisi yıkılmadı. Buna mı dayanıyorlar? Hayır. İkinciyi çektim, hiçbirisi yıkılmadı. Buna mı dayanıyorlar? Hayır. Üçüncüyü bir çektim, hepsi alaşağı oldu. Buna mı dayanıyorlar? Buna dayanıyorlar. Bir insanın hayatından neyi çektiğinde çıkmaza giriyorsa Allah'a değil ona dayanıyor demektir. Matematiği anladınız mı? Bir insanın hayatından neyi çektiğinde çıkmaza giriyorsa ona dayanıyor demektir. Para çekildiğinde çıkmaza giriyorsa sen bittin. Çünkü para öyle bir mesele ki bir böylesin bir böylesin. Arkadaş geçen ticari hayatını anlatıyor. Diyor ki evimize işte ekmek alacak parayı bulamadık diyor. Sonra diyor işler açıldı. Bir yılda 21 dükkan açtım diyor. Sonra dükkanlar pandemide geri kapandı diyor. Bak şimdi olaya bak.
Şimdi dükkanları açtığımdan daha çok servetim var. Adam stresten gider ya, doğru mu? Eğer dayandığın yer paraysa geçmiş olsun. Niye? Bir böyle, bir böyle. Dayandığım yer sağlık. Geçmiş olsun. Dersin başında anlattık. Bir pıhtıyla gidiyor mu adam Selim abi? Söylesene. 2 kilometre öteden silah atıyorlar. Yorgun mermi düşüyor ve insan vefat ediyor. Allah Allah. Demek ki insanın dayandığı yer değişmezse o insanın gücü de değişmez. Şimdi Risale-i Nur'da diyor ki iman hem nurdur hem kuvvet. Evet, hakiki imanı elde eden bir adam kainata meydan okuyabilir. İmanın kuvveti ölçüsünde tazyikata karşı gelir diyor. İlk cümleyi alalım. İman hem nurdur hem kuvvet. Kuvvet kısmını anladınız mı? Dayandığın yer kadar kuvvetin olur. Anlaşıldı mı kuvvet kısmı? Anlaşıldı. Hangi kısmına bakalım? Nur. Bir insanı en rezil eden şey ne biliyor musun? Belirsizlik. Adam bir şey olmuş ticareten, başka bir şeyden dava açmışlar adama. Adam diyor ki artık çıldıracağım diyor, beni mahpusa koysunlar ama şu belirsizlik bitsin diyor, öyle mi? Öyle değil mi? Adam birisine sevdalanmış, istiyor babasından, verir mi vermez mi belli değil. Adam diyor ki ya tamam artık istemiyorum, vermeyin ama vermiyorum diyeyim bari, bak. Belirsizlik ne yapıyor bir adamı? Çıldırtıyor. Belirsizlik demek karanlık demek. Şuraya girdiğimizde her yer karanlık olsa kafamızı çok yere çarpar mıyız? Çarparız. Bir anda elimiz sırlı bir elektrik düğmesine dokunsa da her yer aydınlansa çok rahatlarız. Nur demek aydınlık demek. Küfür demek karanlık demek. Belirsizliğin kaynağı da küfür. Aydınlığın kaynağı da imanın nuru. Dünyayı kendine zindan etmek ister misin? Belirsizliklerle. O zaman imandan uzaklaş yeterli. O belirsizlikler adamı bitirir. Ama imanın nuru etrafı aydınlattığında diyorsun ki başıma en fazla ölüm gelir. Onun da devamında Allah razı olursa bu da nur nimet gelir. O imanla ölümü mumla arayanlar var, biliyor musun? Üstad Rahimullah öyle diyor. Ölümün hakikatini anlamış kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Şimdi millet ölümden korkuyor ya. Bir tane arkadaşım var. Yaşı biraz ileri ama çok samimi bir adam. Öyle olunca da çok şakalaşırız yani. Derim ki işte filanca abi şunu şöyle unutma. Bak gene okumanı yapmamışsın. Ya gelsene derse ya adam falan yaptığın inşaatların altına kalır. Böyle çok şakalaşırız. Ne desem de çok güzel dönüt verir yani. Çok Allah razı olsun, gönlü güzel, kaliteli bir adam. Geçen gün yine derse kaçırdı, dedim ihtiyar yeter ne dersi kaçırıyorsun dedim. İhtiyar dedim. Ne ihtiyar mı dedi. Değil misin dedim, ölmeyeceğim mi dedim. Bak yıllardır o kadar laf ederim bozulmaz, ihtiyar dedim bozuldu. Niye biliyor musun? Dünyadan çok muradı var, ölümü kendine yakıştırmıyor. Çok güzel adam ya, ne desen şey yani böyle 10 numara cevap verir. İhtiyar dedim bozuldu. Ne Mehmet abi ihtiyar mı diyorsun, değil misin dedim ya. Öleceksin, üstüne toprak atmaya geleceğiz. Saçların hepsi ağarmış dedim. Bakıyor biraz kendine, biliyor musun böyle? Canti giyiniyor falan. Ölüm gelmeyecek zannediyor. Allah Allah. Halbuki onu kabullense biri, ebedi gençliğe aday olsa nasıl olur? Daha güzel olmaz mı? Şu an size farklı bir konu anlatıyorum gibi geliyor olabilir ama hastalığı sevmenin yollarını anlatıyorum. Hastalığı imansız sevemezsin arkadaş. Doğru mu? Hastalığı imanın dersiyle mektup okumayı bilmeden sevemezsin. Bakın Risale-i Nur'un kıymetini biliyor musun? İmanı kullanmayı öğretiyor bak. Anormal bir mesele. Bizim iman ekseriyetle dilimizde. Risale-i Nur imanı kullanmayı öğretiyor. Ya bu yüzden bu kadar kıymetli ya. Allah Allah, çok enteresan. Şimdi insanın dayandığı imandır dedim ya. Bir manada da imanın yeri ruh olduğu için ruh demek istedim aslında. O zaman insanın hadiselere, hastalıklara dayanabilmesi için neresinin kuvvetli olması lazım? Ruhun. Bak şimdi. İnsan neyle meşgul olursa insanın orası beslenir. Yani sürekli bedenle meşguliyetin varsa senin cesedin beslenir. Ruh ile meşguliyetin varsa da ruhun beslenir. Allah Allah. Şimdi Allah aşkına günlük hayatta uğraştığımız işlere bakalım. Ruha hitap eden ne var? Demir? Cık, kemirmiyor ruh bunu. Beton? Yok. Yemekler? Yok. Bilgisayarlar? Yok. Görüştürdüğümüz, oturduğumuz adamlar? İnşallah bir gün olacak ama maalesef yok. Dışarıda şu an biraz o işler üzücü.
Yani senin ruhunu besleyecek hiçbir şeyle meşgul olmuyorsun ama bunalımlardan da kurtulmak istiyorsun. Çünkü hastalık geliyor, sıkıntı geliyor, musibet geliyor. Daha bugün anlattınız değil mi? Kaç yıldır bir hastalıkla uğraşıyoruz filanca diye, değil mi? Üzücü bir şey yani. Belki sana gelse o kadar üzülmezsin ama sevdiğine gelince dayanamıyorsun. Bak. Şimdi acayip bir teselli lazım. Orada ruhu beslemeden mümkün değil. Bak şimdi. 2 tane evladım var. Birisi Ali, birisi Ayşe. Sürekli bu Ali ile ilgileniyorsun. Alışverişe çıkıyorsun sürekli. Ali'ye bir şeyler alıyorsun. Yemeğe gidiyorsun sürekli. Ali'yi götürüyorsun. Bu Ayşe bir süre sonra bunalıma girer mi girmez mi? Babam benimle ilgilenmiyor diye. Girer. Dışarıya çıktığında hep cesedi gezdiriyorsun. Hep cesede kıyafet alıyorsun. Hep cesede en güzel yemeklere götürüyorsun. Allah aşkına bu ruh bir yerden sonra bunalıma girer mi girmez mi? Beni hiç beslemedi bu adam diye. Sonra doktora gidiyorsun. Doktor bey içerideki çocuk yani ruh çığlık çığlığa. Ebed ebed diye inliyor, susturamıyorum. O da diyor ki tamam beyefendi şu hapı kullanın. Biraz uyuşukluk verdiği için bir süre susturuyor mu? Susturuyor. Hapın etkisi geçince yine içeriden uyanıyor mu ruh? Uyanıyor. Ne diyor? Ebed ebed diyor. Üstad Hazretleri diyor ki kalbin ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere düştüler diyor susturmak için. Orada bir tebessüm görseniz bile oradaki arkadaşlarımız mutlu olduğu için orada değiller. Kalbin ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere düştüler diyor. Onları susturmaya çalışıyorlar. İstediğin kadar uğraş. O Ayşe'yi doyurmadan, hep Ali'yi gezdirdin ya, o Ayşe'yi doyurup beslemeden onu susturmanın mümkünatı yok. Cesedi istediğin kadar gezdir, ülke ülke gezdir. Ben bazen o kadar gezip ahiretini ihmal eden insan görüyorum ki diyorum ya sen hiç ahirete gezme bırakmıyorsun ki. Şu dandik yeryüzünde mi gezeceksin bu kadar? İstediğin kadar gezdir, istediğin kadar giydir, istediğin kadar o cesedi bezle. Ruhu doyurmadıktan sonra, onun gıdasını vermedikten sonra çığlıklarını susturamayacaksın. Adamın gün boyu elinde stres topu var. Neyi susturmaya çalışıyor stres topuyla? Ruhu. Yani cesedin elinden bir şeyler yapıyor ama susturmaya çalıştı ruh. Mümkün mü? Mümkün değil. Ruhu bu iman dersleriyle beslemeden, al Ayşe sana da bunları hediye ediyorum demeden o çığlıklar susmayacak. Bak burada dünyada nice şeyleri yapabilecek çok kabiliyetli arkadaşlar var ama gün boyu buradalar. Niye? Onlar da ruhun doymasından memnunlar, tatmin oluyorlar yani. Öteki türlü adama bak her gün deli divane. Borçlarım birikti çıldırıyorum ya bu cesedin sıkıntısı ya cesedin sıkıntısı. Biraz ruhun kuvvetli olsaydı kadere iman edip rahatlayacaktın zaten. Zaten belli olmayan şeyde rahatlarsan kadere imanın belli olur. Doğru mu? Kadere iman meçhule imandır. Gözükene iman kadere iman mıdır? Ya dilimizde olan hiçbir şey halimizde yok ya. Hala yok ya. Allah Allah. Çok enteresan. Bu mutluluk arayışımız cesede ait bir kavram mı, ruha ait bir kavram mı? Ruha. Demek ki ruhu doyurmadan mutlu olabilmek mümkün değil mi? Bir gün bir psikolog arkadaşla konuşuyorum da dedi ki hocam dedi psikoloji dedi ruh bilimidir dedi. Böyle konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Konuda mutluluktan açıldı. Psikolog arkadaşım dedi ki hocam dedi psikoloji ruh bilimidir dedi. Peki dedim bu eğitim serüveninizde derslerde ne işliyorsunuz? İlk derste şunu tartışıyoruz dedi. Ruh var mı yok mu dedi. Şimdi tartışan kim biliyor musun? Ruhlar tartışıyor. Şimdi bizim aslımız beden mi ruh mu? Aslımız ruh değil mi? Yani konuşan ruh değil mi? Allah Allah. Yani ruhlar toplanmış kendi varlıklarını tartışıyorlar. Biz var mıyız yok muyuz acaba? Şimdi bunu tartışmalar bitecek de ondan sonra da biz bu ruhu nasıl doyurur, nasıl mutlu ederiz sıra ona gidecek yani. Çok enteresan değil mi? Bir gün bir psikolog arkadaşla Mersin'de bizim kardeşlere poğaça almaya gidiyordum. Farkında mısınız? Başıma ne geliyorsa poğaça almaya giderken geliyor. Değil mi? Kaç tane hatıram var hep poğaçaya. Ne yapalım bize öyle yani. Hikayemiz bu kadar. Sabah gidiyorum poğaça alıyorum, portakal alıyorum. Onun suyunu sıkıyoruz. Kardeşlerle kahvaltı yapıyoruz yani. Hikayemiz hep öyle olduğu için hep poğaçacı da gerçekleşiyor. Tam poğaçadan çıkarken bir psikolog arkadaş. Hatta bilmem kaç ödüllü uzman psikologdan biriyim dedi. Sizi internetten çok derinlemesine takip ediyorum dedi ve sır vereceğim dedi. Biz psikologlar işimizi kimseye açmayız dedi. Belki psikiyatrdır yani ben onu yanlış söylüyorsam kusura bakmayın Yunus. Sen de psikologsun beni düzelt. Dedi ki hocam dedi bak biz dedi halimizi kimseye açmayız dedi. Şimdi size açıyorum dedi. Çünkü sizin videolarınızda beslenmeye çalışıyorum dedi. Herkes derdini bana anlata anlata bıktım usandım. Çünkü derdimi hiç kimseye boşaltamadım dedi. Yükü ağır gelmiş. Bıktım bunalıma girdim benim kurtulmam lazım dedi. Uzman bir psikolog arkadaşımız. Olayı görüyor musun?
Neden böyle oluyor? Derdini boşaltacak Allah'ı bulamazsan. Hasta etti, yalnız etti, yapayalnız etti. Sadece derdini Allah'a boşaltasın diye. Bak. Şimdi buraya geri dön. Mutluluğu yaratan Allah ama sen Allahsız bir şekilde haşa mutluluk arıyorsun. Ya mümkün mü böyle bir şey? Dedi ki bunalıma girdim. Herkes derdini bana anlatıyor. Ben yükümü boşaltacak yeri bulamadım dedi. Ruh nesiz kalıyor? Gıdasız kalıyor ya. Allah Allah. Şimdi burada insan başına gelenlere nasıl sabreder biliyor musun? Bir insanın hedefi büyürse sabrı büyür mü? Büyür değil mi? Mesela asgari ücrete bir arkadaşımız 8 saat sabrediyor. Desek ki sana asgari ücretin 10 katını veriyorum, 10 saat sabret. Sabreder mi? Ötmez olur mu ya? Aldığı ücretin 10 katına 2 saat daha ekleniyor. Sabretmez olur mu ya? Şimdi bazen bizim bir arkadaşımız oluyor böyle hala okumalarını yapmıyor. Okuma dediğim Kur'an'ı anlama çabası yok. Yani böyle bir hayat olamaz. Daha sonra muhabbet ediyorum. Diyor ki 10 yerde ayrı inşaat yapıyorum. Okuma yapmıyor, 10 yerde inşaat yapıyor. Allah Allah bak şimdi. Yani bu ne demek biliyor musun? Adam dünyanın ücretine inandığı kadar ahiretin ücretine inanmıyor yani. Şimdi bu adamın ahiret hedefi yoksa, sadece hedefi dünyaysa, dünyada da elde edeceğin kısır döngü belliyse, bu adam başına gelenlere dayanabilir mi? Dayanamaz. Bu adama fazla ücret verecek bir ahiret inancı aşılanması lazım. 8 saate asgari ücrete dayandı, 10 katına 10 saat dayandı. Ahiret verirse Allah'tan ne gelse ona dayanacak. Hastalık gelse ona da dayanacak. Allah Allah. Şimdi biz Allah yerine koyduğumuz ne varsa bunların her birisi başımıza bela olarak dönecek. Neyden dolayı biliyor musunuz? Allah'ın merhametinden dolayı. Allah yerine koyduğun şeyin eliyle seni tokatlıyor ki onun peşinden cehennemin dibine düşme diye. Umarım bu hakikati bu derslerle anlarız. İş işten geçtikten sonra bir gün 2 kilometre öteden Allah'ın bir askeri sana tevafuk ettikten sonra bunu anlamanın hiçbir kıymeti kalmayacaktır. Bir gün Mevlana Hazretleri bir yoldan geçiyor. 2 tane çocuk da böyle yolda buldukları bir ceviz için tartışmaya başlıyorlar. Ceviz benim, ceviz benim diye. Mevlana Hazretleri geliyor çocukların elinden cevizi alıyor. Cevizi bir kırıyor, içi çürümüş, bomboş. Çocuklar bunu görünce birbirlerini üzdüğüne ve vaktini buna harcadıklarına çok üzülüyor. İnsan öldüğünde Allah dünyanın içinin çürüklüğünü gösterecekmiş biliyor musun? Azap artsın diye. Tam öldüğün an ilk göreceğin olay neymiş biliyor musun? Dünyanın bütün çürüklüğü. Ve adam diyecekmiş ki eyvah aldandık. Ama artık 5 kuruş etmez bu aldanış. 5 kuruş. Gözünü açacaksın. 1 gramı kalmayan çürük ceviz içi dünyayı göreceksin. 5 kuruş etmiyor. Eyvah diyeceksin eyvah. O eyvahların da 5 kuruş etmeyecek. Konuyu hastalıktan en büyük hastalık olan imansızlığa taşımaya çalıştım. Orayı çözmenin yeri tam şimdi. Düşünsene şu an canını alıyor. İlk gösterdiği şey ömrünü feda ettiğin dünyanın içinin boş oluşu. Dersin. Aldandık dersin. İstersen 500 beyitlik kafiyeli şiirde bunu söyle. 5 kuruş kârı yok. İmanın yeri burası, orası değil. Orada cehennemin dibindeki insan bile Allah'ın bütün esmalarına ayan beyan göreceğinden herkes iman edecek zaten. Şimdi gördüğünüz gibi birisinin aklında zerre kadar bir sual şüphe mümkün değil olmayacak. Ama kıymeti de olmayacak. İmanın yeri tam burası. Şimdi. Bu ders yani. Şimdi bu ders. İçi çürük ceviz için ömrümüzü harcıyoruz ha. Bomboş ceviz için. Kavgalar ediyoruz, vakitler harcıyoruz. Allah bu dersler vesilesiyle bizlere uyanmayı nasip eylesin. Asıl imanı elde etmenin yolu bir cümlede saklıydı. Kalbin ve ruhun gıdasızlık ve vazife. Şimdi gıdayı aldık mı? Aldık. Ne lazım? Vazife lazım. Onu da en güzel kimler yapmış? Sahabe efendilerimiz. Onlar gibi vazife almadan, en azından dünyadaki sorumluluğumuz kadar bir vazife almadan şu derslerin bir gönülde iman olarak pişmesi mümkün değil. Çünkü ilim amel içindir. Allah bize amel de ettirsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma salam.
İnsan yerine koymamışlar lan seni. Kalabalığın içinde eğitilmiş, kakılmış, istenmeyen bir evlatsın lan sen. Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. mybedesten.com'dan sipariş verebilirsiniz.